Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu video farklı bir video olacak. Tencere kapağında Ramazan pidesi nasıl yapılamazın bir videosu olacak. Neden? Bu aşamaya gelene kadar 4 kez bu tarifi tekrar ettim. Bir sürü yanlış oldu, bir sürü tutturamadım. Yeri geldi pidem yandı, yeri geldi tencerem yandı. Ve bazı videolarda belirtilen tavsiyeleri uyduğunuzda tencereniz ne hale geliyor onları da paylaşacağım. Öncelikle unumuzu ve kuru mayamızı karıştırıyoruz. Bir tatlı kaşığı da şeker ilave ediyoruz. Güzelce karıştırıyoruz. Bu aşamalarda hiçbir sorun yok. Hamur aşamasında, hamurların açılması aşamasında herhangi hiçbir sıkıntı yok arkadaşlar. Ön mayamızı yapıyoruz. Bir kenara koyduk. Bu arada ön mayalı ekmek yaparsanız çok güzel oluyor. Yine unumuzu tabağımızın içerisine alıyoruz. Sadece su ile güzelce yoğuruyoruz. Bu şekilde unu ve suyu yoğurursanız, hamur haline getirirseniz ve bunu bekletirseniz, yani uzun süre böyle 15 dakika 20 dakika yoğurmaktan ziyade bu şekilde hazırladığınızda ve 20 dakika beklediğinizde, en az 20 dakika beklediğinizde hamur elastikiyet kazanıyor. Yani kıvamı artıyor, gluten açığa çıkıyor. Şimdi 20 dakika bekliyoruz. 20 dakikanın sonunda ön mayamız güzelce hazır hale geldi. Köpük köpük kabardı. Şimdi ön mayamızla hazırlamış olduğumuz hamurumuzu birleştireceğiz. Şimdi hamurumuzun nasıl bir kıvam aldığını da göstereceğim size. Bakın çektikçe uzuyor. Yani elastik yapıya geldi. Şimdi bunu daha büyük bir kaba aldım. Çünkü mayalanacak ve kabaracağı için. Mayamızı hamurumuzun üzerine döküyoruz. Damak tadınıza göre tuz ilave edebilirsiniz. Ben genelde 1 tatlı kaşığı ilave ediyorum. Siz 1,5 tatlı kaşığı da ilave edebilirsiniz. Güzelce mayamızı, tuzumuzu ve hamurumuzu karıştırıyoruz. Evet, güzel bir kıvam aldı. Ele yapışan bir hamur. Daha fazla un eklemeyin. Şimdi 45 dakika 1 saat arasında mayalanmaya bırakıyoruz. Bu mayalanma süresi tamamen evinizin sıcaklığıyla alakalıdır. Kısa sürede de olabilir, daha uzun da olabilir. Şimdi güzelce mayalanmış hamurumuzun havasını alıyoruz. Un serptiğimiz tezgahımıza hamurumuzu alacağız. Eğer hamurunuz çok yumuşak bir hamursa biraz fazla unla şekil verebilirsiniz. Elinizi sürekli una batırabilirsiniz. Beze hazırladıktan sonra tencerenizin kapağının büyüklüğüne göre bezelere ayırabilirsiniz ana hamurunuzu. Ben burada 3 beze hazırladım. Bezemizin ortasına yumruğumuzla bastırıyoruz. Bastırdıktan sonra kenarlarına doğru ortasına bastırarak açacağız. Bombeli kalacak şekilde ortadan bastırarak açıyoruz. Çok büyük açmayacağız çünkü tencerenin kapağında buna şekil vereceğiz. Sonra altını çevirdikten sonra güzelce suyla ıslatıyoruz. Bu arada ocağa tenceremizi alacağız. İsterseniz bu aşamayı beze hazırlamadan önce de yapabilirsiniz. Altını güzelce açıyoruz. Bir tarifte tuz dökün, tencereniz yanmasın demişti. Ben de denedim. Lütfen siz denemeyin. Tuz atmayın çünkü tuz attıktan sonra tencereniz biraz kötü oluyor. Sarma yaparken kullandığımız onu da güzelce ısıttık ve hamuru üzerine koyduk. Kenarlardan boşluk kalacak şekilde yerleştiriyoruz. Zaten bu güveç kapağı çok sıcak olduğu için sıcağıyla beraber bu kapağın üzerinde şişiyor ve mayalanıyor aslında. Bir ön maya şeklinde kabarmış oluyor ve güzelce şekil veriyoruz. Ve üzerine ilk etapta yumurtanın içerisine 1 kaşık yoğurt ve zeytinyağı koymuştum. Lütfen bunu da yapmayın. Ben bu videoyu şunları yapmayın diye çektiğim için özellikle belirtiyorum. Aslında güzel oldu. Böyle sürüyorsunuz, gayet güzel. Çok da güzel kızarıyor. Ama sıvı olduğu için arkadaşlar
çevirdiğinizde tencereye damlıyor. Üzerine de çörek otu ve susam serptim. Size çörek otu serpmemenizi tavsiye ederim. Çünkü çörek otu tutmuyor. Bu sefer ters çevirdiğinizde kapağı tencerenin içine düşüyor ve o da yakıyor. Şimdi çok dikkatli bir şekilde kapağını çeviriyoruz. Önce bir 5 dakika üzerinde pişiriyoruz. 5 dakika geçtikten sonra da kapağı ters çeviriyoruz. Ben hava almasın diye özellikle kapağı da kapattım. Bu şekilde 15-20 dakika pişiriyoruz. Ben burada altını çok açmıştım. Tabii bu süre içerisinde pidem yandı. Ve tenceremde maalesef tuzdan kaynaklı delik deşik oldu. Şimdi bu ikinci denemem. Burada farklı bir tencere kullandım. Büyük bir tencere kullandım. İçine de su koydum hani tencere yanmasın diye. Aslında bu mantıklı geldi bana. Yine aynı şekilde hamurumu aldım, üzerine koydum. Güzelce açtım. Burada da herhangi bir sorun yoktu. Bir sıkıntı olmadı. Ve burada yapmış olduğum hatalardan biri su dökmek oldu. Belki su dökmeseydim bunun sonundaki manzarayla karşılaşmayacaktım. Bu aşamaya kadar her şey çok güzel gitti. Ama sonra bir kontrol edeyim dedim. Kapağı bir açtım. Tencere kapağından pide düşmüştü. Ben de ne yaptım? Ters çevirdim ve tencerenin içerisinde biraz pişirdim bunu. Kısık ateşte pişirdim. Bunun kıvamını göstereceğim. Yapmış olduğum bütün tariflerde ekmeğin tadı çok güzel oldu. Yani tadıyla ilgili herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Ama süreçle ilgili genelde biraz sıkıntım oldu. Gayet yumuşak, pamuk gibi bir ekmek oluyor. Yani kapaktan düşmeseydi gayet güzel bir ekmek olacaktı. Evet, şimdi 3. denemedeyiz. Yine tencereye su koydum, yanmasın diye. Güzelce ısıttım tencereyi. Bu sefer yağlı su koydum arkadaşlar altına. Şimdi bu suyu boşalttım. Yine böyle bu sefer farklı bir aparat kullandım, kapak gibi. Bu bir metal, çelik bir tabak. Kebap tabaklarından. Yine bunun üzerinde güzelce şekil verdim. Bu sefer çörek otu kullanmadım. Sadece susam kullandım. Altına düştüğü için. Evet, güzelce yerleştirdim. Yine bir kontrol aşamasında baktım ne oluyor diyor. Pidem içine düşmüş. Evet. Belki hamuru biraz daha cıvık olduğu için ya da pide büyük olduğu için kapak taşımadı. Ya da kapağı daha çok ısıtmalıydım. Yani bunda da başarısız oldum. Bunu da gördüğünüz gibi fırında pişirdim. Yine lezzeti çok güzeldi arkadaşlar. Bu şekilde de biz tükettik zaten. Hiçbirini atmadık. Güzelce yedik. Evet, bu 4. denemem. 4. denememde nispeten aşamalar daha iyi geçti, daha iyi oldu. Bunları neden yapıyorum? Bu tencere kapaktaki pidenin nasıl yapılabilirliğini paylaşmak istiyorum. Çünkü sevgili arkadaşlarımız YouTube kanalında bunları paylaşmışlar ama hiç bunları söylemiyorlar. Anlatabildim mi? Yani yaşadıkları hataları paylaşmıyorlar sizinle. Zannediyorsunuz ki o süper bir ekmek oldu, ben de yaparım zannediyorsunuz. Sonra başarısız olunca da moraliniz bozuluyor. Yani bakın pidem yandı, tencerem yandı. Mesela tencereyi kullanırken kullanmadığınız bir tencereyi kullanmanızı tavsiye edeceğim size. Yanmayan bir tencereyi kullanmanızı tavsiye edeceğim. Belki bir teflon tencere olabilir. Ama o kadar çok ısıya maruz kaldığı zaman çıkan gazlar zararlı olmaz mı diye de soru işaretlerim var. Yani bu tarifimde nispeten daha başarılı oldum 4. denememde. Her şey çok güzel gitti. Yumurtaya kesinlikle hiçbir şey karıştırmadım. Yağ ve yoğurt koymadım. Çünkü biraz yoğun kıvam alması lazım ki akmasın, damlamasın. Burada kapak üzerinde biraz daha uzun süre pişirdim. Üzerine yine susamımı döktüm. Daha uzun süre pişirdim. Yani 10 dakikadan daha fazla pişirdim. Bu süreyi biraz daha uzun tutabilirsiniz. Eğer yapmak isterseniz. Daha sonra altına fırın kağıdı koydum. Neden? Çünkü çevirdiğinizde susamlar düşüyor, yumurta damlıyor ve tencereniz yanıyor. Bu da bana mantıklı geldi. Ama bir süre sonra
fırın kağıdı yanmaya başladı içerisinde. Yani bir bakıyorsun, kontrol etmek için açtığımda hani nazikçe kaldırdığımda kapağını, evet bu sefer pide hamurum kapakta duruyordu. Bu çok güzeldi ama baktım fırın kağıdı hafif oradan kararmaya başlamış. Fırın kağıdını aldım. Çıkardım içerisinden fırın kağıdını. Ve bu şekilde tahmini 30 dakika kadar pişirdim ama her 10 dakikada bir kontrol ettim. Çünkü yanmasını istemedim. Çünkü yana da biliyor bazen. Gördüğünüz gibi 30 dakikanın sonunda, bu arada tabii altını kıstım. Kısık ateşte yaptım bunu. Yüksek ateşte yapmadım. Orta ateşte diyelim. Belki de benim elektrikli ocak olduğu için bunu başaramadım. Belki gazlı ocaklarda daha rahat, daha kolay olacaktır. Sonra bunu çıkardım ve soğuması için dinlendirdim. Çünkü kapaktan çıkmıyor arkadaşlar. Mesela tariflerde bundan bahsetmiyorlar. Kapaktan nasıl çıkardıklarını hiç bahsetmiyorlar. O yüzden size böyle göstereceğim. Bıçakla böyle kanırta kanırta kapaktan çıkardım. Biraz da kapağım benim bombeliydi. Zor çıktı. Şimdi göreceksiniz. Arkasını çevirdim. Gördüğünüz gibi arkası kızarmamış, hamur olmuş. Hamur şu an. Ne yaptık? Bunu kızartmamız lazım. Böyle yenmez. Tavayı ısıttım. Ve alt kısmını tavaya gelecek şekilde koydum. Böyle kontrollü bir şekilde kısık ateşte altı kızarana kadar pişirdim. Her 10 dakikada bir altını kontrol ettim. Altı da yanmasın diye. Evet, gördüğünüz gibi bu şekilde pidemizin tabanını da kızarttım. Pidemiz hazır. Daha sonra bir bezin arasında soğumasını bekledim. Soğuduktan sonra size kıvam testini de göstereceğim. Evet, gördüğünüz gibi pidemiz gayet güzel, yumuşak. Görüntüsü de güzel. Şimdi doku testini de göstereceğim. Dokusu da güzel oldu. Yani dediğim gibi hamurunda, tadında, lezzetinde herhangi bir sıkıntı yok. Ama bu tarifi evde yapar mısınız? Ben olsam yapmam. Yani ben biliyorsunuz bir şey yapılamazsa da paylaşıyorum. Çünkü gerçekten bir zaman kaybı, bir emek kaybı. Neden bu tarifi paylaşıyorlar? Diyorlar ki fırın kullanmayalım, tasarrufa gidelim, ocakta yapalım. Ocakta da yapmak çok kolay değil. Doğalgaz da ucuz değil. Hani benim zaten elektrikli, ocağım da elektrikli, fırınım da elektrikli. Lezzeti dediğim gibi gayet güzel. Tekrar yapar mıyım? Hayır. Dedim ya, hayır yaptım. Beşinci kez yaptım. Bu sefer güveçte yaptım. O tarifimi de bu videodan sonra sizinle paylaşacağım. İnşallah videomu yararlı ve faydalı bulmuşsunuzdur. Bu aşamaya kadar geldiyseniz videolarımı beğenip küçücük de olsa, bir emoji de olsa, kalp olur, böcek olur, çiçek olur koyarsanız çok sevinirim. Yorumlarınız bizim için çok değerli. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.